arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, biz çok iyiyiz. Boris'le son haftamız, bir önceki videodan biliyorsunuz zaten neredeyiz? İstanbul'dayız. En son Anadolu Kavağı'nın tepelerinde bir yerde bırakmıştık. Şu anda da Anadolu Kavağı'ndayız. Dün gece burada kaldık. Şimdi bugün İstanbul'un içlerine doğru devam edeceğiz. Nerede miyiz bir göstereyim. İşte buradayız hemen. Boğaz'ın kenarında. Böyle çok güzel bir yerde kaldık. Yani zaten bütün akşamı burada böyle banklarda geçirdik. Güneş karşımızdan şuradan soldan battı. Gece ışıklarıyla falan. Çok keyifliydi İstanbul. Şimdi kahveydi, müsliydi falan kahvaltı işlerini hallettikten sonra şöyle bir Şişli taraflarına gideceğiz. Neden derseniz ben iki çok yakın arkadaşımla buluşacağım. Boris de Taksim'e gidecek o arada. Keşfe başlayacak. Sonra da dediğim gibi İstanbul'un çeşitli yerlerine gideceğiz birlikte. Siz de bizle geleceksiniz. Boris her sabah bize böyle yulaf ezmesi yaptı. Badem sütü, işte içine ne meyvemiz varsa ondan koyuyoruz şu an, şeftali, işte çerezler. Ondan sonracığıma bolca yulaf ezmesi var, bal var. Yanında da böyle kahvemiz. Oh. Bak bu servisi sabahları çok özleyeceğim. Boris? Hello. Hello. You say hi too, right? We started the new video. Merhabalar. Nasılsınız? Bak. Yağdırıyor. Öf, şimdi trafik var arkadaşlar. Karşıya geçmemiz gerekiyor. Kavak'tan çıkıyoruz. Hani böyle rahatlar dedim. Saat 11 ya. Geçmiyor. Arkadaşlarımıza sözümüz var. O yüzden karşıya geçeceğiz. Akatlar tarafına önce. Oradan Şişli'ye, oradan Taksim'e falan derken bakalım günümüz nasıl geçecek. Ama önce karavanı Akatlar civarında bir park edelim. Bir oraya bırakalım da gerisi kolay. Gidiyoruz. Safety first. Ya tabii bunlar her zaman bak. Toplumsal mesajlar falan. So yes. Okay. Dolmabahçe'ye geldik. Geldik ama içeri giremiyoruz. Bu alanı gezmek bedava olduğu için buraya geziyoruz. Ya Sultanahmet'e de gideceğiz. Orada da bir sürü yer göreceğiz falan ve buranın giriş ücreti 1800 lira ve böyle bir müze kart hem orayı hem burayı karşılasın gibi bir şey de yok. Hani hem Sultanahmet'tekileri görelim hem burayı görelim. Yani turist için konuşuyorum. O yüzden 40 euro vermek istemediği için Boris böyle buradan göreceğiz. Bu arada dün Taksim'deydik. Tramvayla meydandan Şişhane'ye gitmenin bedeli ne kadarmış biliyor musunuz bir turist için? 30 euro. Hani 5 dakika mı sürüyor, ne kadar sürüyor bilmiyorum. 30 euro. 30 euro ne ya? Bana çok geliyor bu fiyatlar. Neyse. Bir backpacker gezerken bunları yani sırt çantasılı bir gezginden bahsediyoruz. Yani bir haftalık, 2 haftalık tatile gelen birinden bahsetmiyoruz. Bunların hepsini hesaplamak zorunda. Yoksa batar zaten, gezemez. Ama burası çok güzel ya. Ben en son herhalde bir 4 sene önce falan geldim, gezdim içeriği. Türklere böyle değil tabii ki durumlar. Müze kars geçiyor birçok yerde. Burada da belli alanlarında bayağı bir kısmında geçiyormuş. Hemen içeride bir kafe bulunuyor. Şu an onun manzarasını görüyoruz. Buradan şimdi devam edeceğiz. Ne kadar estetik, ne kadar güzel bir mimari yahu. Çok keyif alıyorum eski İstanbul'u gezmekten. Dev bir ağacımız var burada. Karavanı böyle Levent taraflarına bir yerlere bıraktık. Dün toplu taşımaylaydık. Bugün de motoru indirdik. Motorla eski İstanbul. Yapabilirsek yani maksimum ne kadar yapabilirsek yapacağız. Şu tepedeki dev gibi camları falan. Estetiğe bak. Enfes. Devam ediyoruz motorla şimdi. Sultanahmet tarafına doğru. Ve Sirkeci'deyiz. Artık motoru bıraktık. Çünkü burada motor bile sürmek imkansız bir hale geldi. Buradan şimdi Mısır Çarşısı,
Oradan işte Grand Bazar, Kapalı Çarşı falan hepsini gezeceğiz. Camilere gireceğiz. Yerebatan Sarnıcı falan. Artık hangilerini Boris isterse gezeceğiz. Ben hepsini gördüm elbette. Bu arada bu gördüğünüz şu an Sirkeci'deyiz. Eminönü Yeni Camii. İçeriye giriş için 20 dakika sonra dediler. O yüzden devam ediyoruz şimdilik. Ve Mısır Çarşısı 1664. Gelin girelim. Ay. Ayasofya'ya geldik. Burada şu anda ibadet için soldan alıyorlar ama turistler için sağdan alıyorlar. Burası biliyorsunuz eskiden Bizans döneminde bir kilise, fakat sonrasında Fatih'in fethiyle İstanbul'u camiye çevriliyor. Daha sonra da Atatürk zamanında müzeye dönüştürülüyor. Fakat yakın zamanda tekrar camiye dönüştürülüp ibadete açılıyor. İçeri girecek miyiz? İçi efsanedir yani, çok çok severim ama ücretler acayip yüksek arkadaşlar. Her şey 30 Euro'dan başlıyor ya. 30-40 Euro. Böyle 2000 liralar üzeri. Öyle. Ayasofya'da müze kartı geçmiyor. Yani bana da ücretli ama ne kadar oradan sorabilecekmişiz. Yabancıya müze kart 5 günlük 105 Euro. Boris diyor ki geldiğimde Türkiye'ye 45'ti diyor Euro. Şimdi 48 diyor. Bir de sürekli bir artış durumumuz da var biliyorsunuz. Yani rezalet ya, rezalet. 48 ne? Benim hiç haberim yok mevzudan. Çeşmenin efsaneliği o kadar güzel ki. Giriş 25 Euro yabancıya. Türklere de 25 Euro giriş ücreti. Ayrıca kıyafet, hani başını örtmek için vesaire de 2 Euro, 3 Euro, üstünü kapatman için de bir şeyler satıyorlar girişte. Burası Topkapı'nın girişi. 2400 yabancıya, 400 yerliye giriş ücreti. İyi ki zamanında buraları gezmişim ya. Ne diyeyim? Valla bu böyle video olmadı hiç yani. Hiçbirinin içine girip gösteremiyorum ben size. Yani kusura bakmayın. Biz bölgeyi gezeceğiz. Buraları böyle, oraları göreceksiniz bundan sonra. Hiçbir şeyin içini görebilecek gibi durmuyoruz. Ben artık İstanbul'da yaşayamam diyordum. Bir Türk vatandaşı olarak benim bütçem yetmez diye. Böyle turist olarak da gelinmezmiş ama. Bu ne abi? Bu ne? Oha! Gerçekten ben şoktayım. Ya tamam, güzel paralar alınsın elbette. Bu arada şeye de katılıyorum ya. Hala izdiham. Demek ki insanlar veriyor parayı, geliyor. Gelsinler görsünler diyecek bir şeyim yok. Neyse ki her bir yapımız dışarıdan da pek güzel. İçine girmeden de tatmin oluyoruz biz. Hemen üstümüzü başımızı böyle şahane bir şekilde kapatıyoruz. Camiye girmeyi deniyoruz. Burada İsa ve Mary'nin, yani Meryem Ana'nın İslam'daki tanımı, kim oldukları anlatılıyor. İlk defa bu detayda soy ağacını görüyorum. Pek çok posterle İngilizce bir şekilde Müslümanlık, İslam üzerine bilgiler var burada ama anlatım dili olarak hoşuma gitti. Hiç kimsenin dinini yermeden, etmeden, hani Allah nedir, God'ın, Tanrı'nın İngilizce'deki ifadenin işte bizim dinimizdeki şeyidir. İşte Allah ne der, tek hani insanlık, tek Allah, farklı hani peygamberler hani olsa da hani birlik, beraberlik der falan gibi. Böyle daha kapsayıcı ifadeler kullanılmış şu ana kadar dikkatimi çeken. Ve hepsi İngilizce. Girdik, içerideyiz.
Bak bu güzel. Bağış istersen veriyorsun. Ücretli girmiyorsun. Bütün ibadet yerleri böyle olmalı bence. Giderek daha da kapanıyorum ama artık kapatacak bir şeyim kalmadı. Her şeyi kullandım. Ve yine erkeklerin bacaklarını görebiliyoruz ama kadınların bacaklarını göremiyoruz asla. Kadınlar uzun etek giymek zorunda, bir sürü şortlu erkek var. Deli oluyorum bu işe. Bu Asya'da da böyleydi, orada da delirmiştim yani. Sadece İslam'la ilgili bir şey de değil. Bu tamamen kadın erkek hikayesi yine. Kadını ez abicim, ez, biz böyle kapanalım iyice. Sen gez istediğin gibi. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nın oralardan ayrılıyoruz. Daha böyle Kapalı Çarşı tarafına doğru yola devam ediyoruz. Ya bak burada ne bulmuş Boris? Ücretsiz böyle kalp dağıtıyorlar. Hangi rengi istersin dedi. Ne renk isterim? Bunu aldım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim bir kalbim var. Çok mutluyum. Buralarda tabii yürürken her köşe başında karşına bir eser çıkabiliyor böyle. Çok güzel yapılar var. Keçecizade Fuat Paşa Türbesi'ymiş burası da. Kapalı Çarşı'dayız. Dev gibi burası ya. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Antik markete doğru. Old Pazar'a doğru. Boris'e Kapalı Çarşı'da dikkatli olmasını söyledim işte pazarlık konusunda, böyle 15'te 20'de birine falan pazarlık yapman gerekiyor diye. Az önce girdi bir dükkana, bir takı sormuş ben devam ederken. Adam ne kadar dediğinde 12.000 demiş. Boris de çok fazla deyince sen ne kadar verirsin demiş. Boris de 2.000 demiş. Adam da direkt tamam demiş. Deneyimledim diyor. Çok iyi dedim, çok iyi. Almamış neyse ki. Neyse ki almamış. Yani çünkü fiyatlar hakkında hiç bilgimiz de yok. Anlamıyoruz da ne kadar. Yani belki 100 liralık bir şeye 2.000 lira verecek yani. O kadar güvenmiyorum ben buradaki. Bu pazarlık işini hiç sevmiyorum. Hiç. Bölgeden ayrılmadan önce Yeni Cami'ye tekrar geldik şimdi. Bir burayı da görelim. Ondan sonra Balat'a doğru devam edeceğiz. 1597'de inşasına başlanmış bu caminin. Buraya ilk defa gireceğim ben de. Boris'e şapka bakıyoruz. Şunun hali bu çünkü içler acısı bir durumda. Buna karar verdik. Çok da yakıştı. It's good, yes. It's good. 200 TL'ye alıyoruz, çıkıyoruz. Of, çılgın bir motor yolculuğundan sonra Allah'ım canım çıktı. Balat'a geldik. Hem daha sakin, rengarenk, çok şirin buralar tabii ya. Eminönü'nün o cümbüşü, uf aman Allah'ım. Çok iyisin be. Boris, no, I think it's so good, but there are many followers who asks you to give yourself some a bit like cuts. And... I like it like that. Really? Yes. Yeah, I like it like that too. Let's keep it that way then. Yeah. Kesmiyoruz, böyleyiz biz. Bizimki okula doğru çıkıyor. Şu arkada gördüğünüz şahane yapı, çok anlaşılmıyor. Eski bir Rum okulu, hala açık bu arada şu anda da. Ama ben yürüyemeyeceğim daha fazla. Burada bekleyeceğim. Buralara 1500 kere gelmiş biri olarak size bir fotoğrafını koyarım oranın, bakarsınız. Hani görmeyenleriniz varsa muhakkak görsün isterim yani. Ama ben bir daha çıkmayacağım ya. 1501. kere çıkmayayım yani. Uf, nasıl sıcaktı bugün. Allah'ım, bunun muhteşemliği ne? Ya tipini seni, kuyruğa bak. Şimdi gidelim bir baklava yiyelim ya. Nereye mi gidelim? Karaköy'e gidelim. Bay bay Balat diyoruz o zaman.
ve Karaköy. Çok rahat geldik vallahi motorla. İstanbul'un ne güzelmiş arkadaş ya. Haydi çıldıralım. Klasik deneyelim. Hem fıstıklı hem cevizli. Boris, I wonder which one you're gonna like the most. Okay, let's try. Okay, let's try. Fıstıklı istedi o. Genelde zaten fıstıklı seviliyor ama ben cevizli çok seviyorum. Burası bu arada acayip değişmiş. Ben tabii eski yerini biliyorum. Neresi reklama girmesin diye. Bilen bilir, söylemeyelim. How's it? Konuşacak durumda değil. Şu an böyle var ya, gömüyor. Evet, cevizli deneniyor. I like both, guys. İkisini de. Okay. This one is, yeah. Both. Yeah, okay, tamam. cannot Karar decide veremedik. even. Okay, you don't have to decide. Alright, enjoy. Afiyet olsun bize. Ay, canınız çekmemiştir umarım ya. İstanbul'da bilmem kaçıncı günümüz. Bugün Avrupa yakasının Boğaz kısmını yapacağız. Şu anda Arnavutköy'deyiz. Buralar benim eski yaşadığım yerler. En son, yani İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde yaşadım ama son 3 senesinde Arnavutköy'de yaşadım. O zamanlar işi de yeni bıraktığım dönemler falan, böyle sürekli oradan oraya yürü, et falan, böyle Boğaz'ın keyfini çıkarmıştım yani. İşi bıraktığım derken kurumsalı bıraktığım ve danışmanlık yaptığım dönemler değil. Yine çalışıyordum yani ama freelance. Böyle haftanın birkaç günü çalışıp hayatımın bayağı özgür dönemlerinden biriydi yani, güzeldi. Gezelim biraz hadi. Arnavutköy İstanbul'un en sevdiğim semtlerinden biri. Çünkü hep böyle eski İstanbul evlerini görüyoruz. Çok, tabii benim oturduğum zamanlar 2015-2018 arası. Ondan bu yana da epey bir restoranlar, kafeler, bir şeyler açıldı etti. Ben ilk taşındığımda bu kadar hareketli değildi buralar. Kiralar da uçuk değildi o kadar. Yani karşılayabileceğim seviyedeydi. Bizimkine bir sürü fotoğraf malzemesi çıkıyor burada. Evler o kadar şirin ki. Sokaklar. Bugün en azından rüzgar var. Çok güneş bunaltmıyor. Daha gezilebilir bir hava. Bu arada motorla bu Boğaz kıyısında gitmek falan acayip keyifli oldu ya. İstanbul motorla, öyle ana yollara çıkmayacaksan. Artık Avrupa yakasından ayrılıyoruz, Anadolu yakasına geçiyoruz. 2 günümüz Anadolu yakası civarlarında olacak. 1. köprüdeyiz. Beylerbeyi'ne geldik. Ondan sonra Kuzguncu'ya devam edeceğiz. Bu sırada muhtemelen o kadarını görürüz çünkü sonra Kadıköy tarafına geçeceğiz.
Kuzguncuk'tayız. Yani İstanbul'un o yokuşlarında ve dar sokaklarında karavan kullanmak gerçekten böyle şöyle kol kası yaptırıyor adama. Bir de iyi terletiyor. Klimam bozuldu. Söylemiş miydim bilmiyorum. O yüzden yanıyoruz. Karavanla Kadıköy'e doğru geçeceğimiz için yol üstünde uğruyoruz. Yoksa tabii ki buralara motorla gelirdik. Çok daha rahat olurdu. Buranın bu dev ağaçlarına hastayım ya. Tabii ki eski İstanbul evleri. Böyle cumbalı cumbalı. Ona bayılıyorum, o ayrı. Ama esas Yeniköy gibi böyle dev ağaçların olması, Emirgan gibi. Sürekli fotoğraf çekildiği için insanlar burada tabii fotoğraf çekmeyin ve sessiz olun tabelaları var. Çünkü malum oturuyorlar, çalışıyorlar, artık ne yapıyorlarsa. Diplerine gidip böyle 40 bin türlü poz veriyor millet. Rahatsız ediyorlar yani. O yüzden ne yapıyoruz? Uzaktan şöyle bir ufak çektik, devam ediyoruz yolumuza. Burada da bostan var. Gelip dikebiliyorsunuz. Böyle kendinize ait minik bahçeniz olabiliyor. Şu an Boğaz. Acayip bir akıntı var. Şimdi bir şeyler yedik. Böyle azıcık bir şeyler, yumurta söğüş falan. Çayımızı içtik. Şimdi de gidip tatlı ve kahve yapacağız. Boris diyor ki kruvasan 8 euroydu ya diyor. Şuradan sonra yürürken. Dedim kruvasan bizim memleketin şeyi değil yani, ondan öyle daha pahalı oluyor falan diyorum tabii ki. Evet yani maalesef farkındayız, o da farkında. Ben de söyledim zaten, artık her Avrupalı geliyor Türkiye daha pahalı diyor yani. Hele İstanbul, diğer yerlerde de çok az para harcadık da ondan da bahsederiz belki. Ama İstanbul ümüğünü sıkıyor insanı. Hele buralar falan yani iyice uçmuş. Yani Avrupa yakası daha da beter. Semt değişiyor bu işler. That's what you need to steal. This kind of van. Cheesecake aldık. Ben cheesecake seviyorum diye lotuslu. Çok seviyormuş bizimkisi. Okay. But taste it because I really wonder how you're gonna feel about it. That's not a frozen cheesecake for sure. Yeah, very good. Oh, great! Sonunda sevdiği bir cheesecake bulduk. Birkaç kere yedik bir yerlerde de. Kendi tadını arıyor hep. Tamam, bunu çok mu güzel? You should take it because I'm gonna finish it. Okay. Ve moda. Buraya gelirken biliyorsunuz bir önceki durak Kuzguncuk'tu. Böyle bir Salacak'tan geçerek gelelim falan derken yani saat 3 olmasına rağmen trafik başladı. Ve en nefret ettiğim yerlerinden biri o. Böyle hani Kozyata'nın oralar, o E5 trafiği var ya, Allah'ım böyle ömründen ömür gider. Her defasında trafik vardır neyse. Dedik hemen sapalım şuradan bir yere. Böyle Göztepe'ye en yakından sapıp orada bir sokağa karavanı bıraktık. Sessiz de bir sokak bulduk. Oradan buraya motorla geldik. Arkadaş motor var ya bak, $1.000.000 araban olsun. Hiçbir zenginliği yok yani şu İstanbul trafiğinde. Hiçbir zenginliği yok. Kullanamazsın, park edemezsin falan. Ama motorla koyuyorsun böyle pıt her yere. İstediğin yere gir çık yapıyorsun falan ya. Ah. O olağanüstü bir şeymiş ya. O olağanüstü. İlk defa kullanıyorum ya. 21 senelik İstanbul hayatında ilk. Acayip. Bir lüks. Dondurma yemeden burada olmaz dedim. Kestane ve çikolatalı aldık.
sanırım en çok burayı sevecek. Çok sevdim dedi zaten. Tam benim tarzım dedi. Evet, öyle tahmin ediyordum ben de. Bu hareketlilik, her çeşit insan bir arada, salaş falan. Seviyorum ben de Kadıköy'ü çok. Bugün son günümüz ve İstanbul ağlıyor Boris gidecek diye. Boris, Istanbul is crying Yes. because It's so you're gonna sad. leave us. Yes. Yeah, that happens sometimes. Yeah, shit happens. Şu an neredeyiz? Böyle Göztepe taraflarından demiştim ya, bir yerlere çektik, yolda kaldık diye. Böyle Dragos'a doğru yaklaşacağız. Şimdi Dragos'a geldik, park ettik böyle bir cebe. Güzel bir yer bulduk deniz kenarında. Yağmur hafif çiseliyor, böyle ahmak ıslatan tadında. Birazdan Maltepe iskelesinden Büyükada'ya vapurla geçeceğiz. 20 dakika sürüyor buradan. Gelmişken bir orayı da görelim yani, değil mi? Buraya kadar gelmişken. Daha uzun vakit geçirmek güneşli bir havada falan daha güzel olabilirdi ama bugün bütün gün yağacak gösteriyor. Olsun, gidip böyle güzel bir kahvaltı yaparız dedik. Son gün kahvaltısı. O yüzden şöyle geniş geniş yaya yapalım diyoruz. Yağmuru acayip özlemişim bu arada. Çok iyi geldi. Tabii böyle sürekli yağınca hoşumuza gitmese de arada tatlı oluyor. Ne haber lan? Pişt. Faytonlar yok biliyorsunuz. Böyle elektrikli minibüslerle gidebiliyorsunuz adada. Tur yapabiliyorsunuz. Yedik ki uf yani. Şimdi yürümeye başlıyoruz. Yalnız bir ara bir yağdı, durdu. Üstümde ne mont ne bir şey var. Yağmaz inşallah diyelim. Şemsiyemiz de yok. Şimdi karşıya bir kilise var. Oraya doğru girelim önce. Fotoğraf, video çekimi yasak. O yüzden kapatıyorum. San Pacifico 1886 Katolik Kilisesi. Ay çok bayağı içeriden çıkamadım ya. Çok güzeldi. Müzikle birlikte falan. Neşelenme, sevme yanarsın. Sevme. Ağlama, ağlat. Yes.
Adadan ayrılma vakti. Saat 7:30. Vapuruyla Maltepe'ye geçiyoruz. Oradan karavanımızı alıp Sabiha Gökçen'e geçeceğiz. Ve Nice trip. Yes, evet. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Boris'le vedalaşacağız şimdi. Boris, do you want to say anything? Well, thank you very much for everything, Yasemin. Thank you. It was a really nice trip. Oh, it was my pleasure. It was a nice road trip around Turkey. Yeah, for me too. Yes. Thanks for the food. Thanks for the music. Thanks for Don't the. thank me. Okay, okay. Just forget Thanks for it. everything. Okay, thank know? you. I thank you. Okay, thank you for coming to Turkey and visiting me here. Yeah. And The country. yes, the country. So, what do you think about Turkey? Yeah, it was good. It was good. Nice people. Uh-huh. Thank you for your hospitality, guys. It was lovely. Nice food, nice music, nice places, nice beaches, nice mountains and everything, you know. Good time and hope to see you soon. Keep watching because there's still there's a lot of things coming up. Okay. Yeah. Keep supporting. Thank you so much. Sabah, sorry for Turkish now. That's okay. Sabah erken ayrılacağımız için şimdiden vedalaşalım burada dedik. Malum ayrılık anı çok kolay olmayabiliyor bizim için. O yüzden öpüyoruz şimdilik. Hadi bye Görüşmek bye. üzere. Hadi bay bay.